Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Biraz daha iyiyim geçen haftaya göre. Çünkü abone sayımız gerçekten yükseldi yaptığımız çağrı ile birlikte. Bu videoda da sizden aynı desteği bekliyoruz arkadaşlar. Buradan tekrar bir açık çağrı mı sunuyorsun? Evet, çünkü video sonunda bunu yaptığımızda insanlar büyük ihtimal videoyu terk ettiği için görmüyordu. Bizim için önemli hem beğeniler hem abone olma kısmı. O yüzden de sizden desteklerinizi bekliyoruz. Yalı Çapkını 58. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıldı bölüm, beğendin mi? Geçen bölüme göre daha iyiydi. Çünkü hani Pelin'in ve çocuğunun sağlığı üzerinden bir bölüm ilerledi ve bunun dinamiği üzerinden de karakterlerin duygu durumlarını gördük. Ferit için gerçekten zor bir bölümdü. Burada en zor durumu bence Seyran yaşadı. Çünkü hani Ferit'e de yardım etmek istiyor. Pelin'e hatta kan da verdi hayatta kalması için falan. Hani sen niye buradasın dediklerinde neden orada olduğunu da anlayamadığımız bir durumdaydı kendisi. Kendisi ateşe attı bir kez daha Ferit için. Bunu yaptığını gördük. Ama yine de döngüler arasında gittiğini söylemek gerekir bölümün. Hani reyting yükselse de totalde. Bu sezon çok fazla tek bir olay üzerinden ilerleyen bölümler gördük. Ve nihayetinde de dizi aslında sezon başındaki yere döndü. Sezon başında Pelin yoktu. Ve aslında biz Seyran, Kaya, Ferit ve Suna arasında bir çatışma izleyecek gibiydik. Şimdi nitekim bu bölümde de oraya tekrar döndüler. Ben de şunu sormak istiyorum yapım şirketine. Siz bunu beğenmeyip tekrar eski senaristi getirdiniz. Eski senarist de buraya getirdi hikayeyi. Abi o zaman buradaki tek değişen şey Orhan Korhan'ın hapse girmesi miydi mesela? Bilemiyorum. Çok ilginç. Mesela Rakip dizide de aynı şeyi görüyoruz. O da bir döngüye girmiş. Onu bahsetmiştik geçen haftaki incelememizde o dizinin. Bu dizide de aynı şeyi gördük. Sanırım Türk dizilerinin uzun olması bizi buraya doğru sürüklüyor. Dizdeki belli başlı ana akslardan bir tanesi çözüldü gibi oldu. Bir tanesi bayağı ilerledi gibi oldu. Diğeri de yine kendi seyrinde ilerliyordu. İstiyorsan ilk aksla başlayalım. Bu ilk aks neydi? Anne mi çocuk mu? Biz 58. bölümü böyle açtık. Peki bunun sonucunda ne oldu? Senin de dediğin gibi Seyran Pelin'e kan verdi. Pelin'in bir ara kalbi durdu. Bir ara yoğun bakımda çıkamıyor gibi oldu. Daha sonrasında şunu öğrendik. Bebek vefat etti. Değişik bir durumdu. Ben hemen bölümün ortasına daha gelmeden böyle bir vefat olayının yaşanacağını düşünmüyordum. Hani bebeğin daha böyle bölüm ortalarına doğru bir seçenek sunulacak ve herkes bir noktada toplanacak ve ne yapacaklarına dair bir karmaşa yaşanacak diyordum. O karmaşayı biraz iyi yaşattılar ama daha çok duygular üzerinden, bunun etkileri üzerinden, Pelin'in kaybının Ferit üzerindeki ve Serter üzerindeki etkileri üzerinden ilerleyen bir bölüm izledik. Daha gerilimli bir bölüm yaratılabilirdi. Keza geçen bölümde bu yapılabilirdi. Bunu çok fazla göremedik. Peki sana şöyle bir sorun var. En başından beri biz şunu söylüyorduk. Bebek doğmayacak, bebek ya düşecek, bebek ölü doğabilir gibi durumlar vardı. Ve bebek vefat etti. Akciğer sorunlarından dolayı. Akla ilk gelen şeyin olması sana ne hissettiriyor? Yani şaşırmadım. Çünkü yazarın böyle bir şey yaptığını biz zaten sezon finalinde de görmüştük. O vurulma sahnesiyle Ferit'in falan. Yani demiştik ki akıllara ziyan bir finalde. Hatta bizim reaksiyon videomuz vardı sezon finalini incelediğimiz. Bu yüzden de artık çok fazla bir şey şaşıramıyorum. Mesela bence şey de çok güzel bir tansiyon yaratılabilirdi. Serter'le Ferit odada oturuyor. Halis Korhan onları karşısına almış. Burada bir test muhabbeti yapacaklardı ya. Oradan çok güzel gerilim yaratılabilirlerdi bence dedesiyle Ferit arasında. Dede kız ölüyor burada. Senin düşündüğün şeye bak falan diyebilirlerdi. Ne oldu? Oyun kurucu Ferit Korhan'ın dedesine ağladığını, sarıldığını gördük babasını çıkartma koşuluyla birlikte. Halis Korhan da bu bölüm baba olmayı hatırladı ama işler o kadar da kolay değil onun için. Orhan için çok değişik şeyler izliyoruz. Orhan aksına geçmeden önce bu aksla devam edelim. Çünkü bu aksın paralelinde bir aks daha var. Bebeğin babası kim? Halis Korhan bebeğin ölümünden sonra yine de test yapılacağından bahsetti. Bu noktada da aslında bebeğin babasının DNA testi ortaya çıktı bölüm sonlarına doğru. Ve öğrendik ki bebeğin babası Serter'miş. Burada sen yanıldın abi. Çünkü en başından beri Serter'in bir figüran olarak girdiğini ve daha sonrasında bu bebeğin her zaman Ferit'in çocuğu olarak çıkacağını, Serter'in sadece seyircinin kafasını karıştırmak için devreye girdiğinden bahsetmiştin. Ama burada Mehmet Barış Günger seni yanılttı. Seyircileri hiç şaşırtmadı. Çünkü herkes bu bebeğin Serter'den olacağını söylüyordu. Ben çok fazla şey bekliyorum senaristten bence. Yorumları da yazıyorlardı. İşte çocuğun Ferit'ten çıkmaması çok şey değiştirir. Böylece aslında boşa bir çaba verildiği görülür ve Seyran'la arası daha hızlı çözülür. Arkadaşlar yani zaten senaryoda da adam bunu böyle yazıyorsa sizce bir sıkıntı yok mu? Biz o zaman neden bölümler boyunca Pelin'i bu kadar gördük? Yani hepimizin şikayet ettiği durum bu değil miydi? Çocuk Serter'dense bu bir aslında nedir? Dışarıdan bir çözümle hikayeyi başka bir yere kaydırmaktır. Senarist Pelin hikayesini uzatmak istemedi.
geldi. Bunu da en güzel bağlama şekli zaten geçmişten birini getirip ikisini de yavaş yavaş hikayeden çıkartmaktı. Burada da güzel bir drama yarattı aslında aileler arasında ve hikaye sezon başındaki olaya döndü. Çünkü zaten Pelin'i bence dediğimiz gibi Günger Bey ikinci sezonda kullanmayacaktı. Onun hikaye akışı daha çok Yalı'da geçecekti. Oraya döndürmek istedi nitekim ve döndürmede de böyle bir şey yaptı. Ben şimdi sorarım. Biz niye bu kadar onca dramayı izledik? Ya da Pelin yerine ilk başlarda getirilen karakter niye diziden çıkmıştı? Bunları çok sormak gerekiyor. Fizyoterapist Talih'ten bahsediyorsun. Evet, mesela bak ismini bile hatırlayamadım kızın, gördün mü? O kadar az kullandılar. Ya işte ben bunu çok fazla anlayamıyorum hocam yani. Şimdi ne oldu? Serter'den çıktı da ne oldu yani? Bu da yine en basit şekliyle yazmak değil midir? Abi zaten Serter'den çıkacaksa bebek ben bir 4-5 bölüm insanları oyalayayım, acaba Ferit mi çocuğun babası gibi düşündüreyim dedi falan. İşte o noktada şu beklenilebilir. Serter kanadında bir atak olabilir. Siz benim çocuğumu öldürdünüz diye Korhanlara bir savaş açabilir. Çünkü bu en olası durum şu anda gözüken. Çünkü Serter'in bebeğin babasını öğrendikten sonraki arabadaki hali, üzüntüsünü gördük. Yani o Serter aksı da pek kapandı gibi gelmedi bana. Ya tabii zaten Yalı Çapkın'da bir karakterin aksı hani ölünce falan kapanır yani. Bunu en çok Pelin karakteri üzerinden gördük. Onu da hani konuşuruz. Bence yine de Mehmet Barış Günger Bey diyecek ki bir dakika ya, bu kızı daha farklı çıkartmak lazım hikayeden. İşte tam da o noktaya gelecektim. Pelin ölüm döşeğindeyken ve hani son bir Ferit'le baş başa sahnesinin yazılması için bir olay ortaya çıkmış oldu. Bu noktada da Ferit'le Pelin bir veda konuşması yaptı. Ferit ona her şeyinle seni kabul ediyorum, işte bütün hatalarını affediyorum. Sen benim için en değerli insanlardan birisin. Hayatımda her zaman olacaksın gibi klasik cümlelerini kurdu ki hiç şaşırtıcı bir Pelin Ferit yüzleşmesi değildi bu zaten. O noktada ne oldu tabii? Tam yoğun bakımdayken Pelin bir anda titremeye başladı ve o noktada da kalbi durdu ve Pelin öldü müyü gördük. Ve aslında bölüm bittikten sonra gördüğümüz fragmanda da mezarlık sahnesiyle birlikte hani Pelin öldü artık, vefat ettiği getirdiler. Ama hepimiz biliyoruz ki Pelin ölmedi. Çünkü bu kızın daha bir sürü aksı var. Yani mesela Sacide ne olacaktı? Niye soktunuz o zaman? Ya tabii onların daha bir kapanması gerekecek. Pelin zaten böyle sessiz sedasız diziden bence çıkmaz. Çünkü senaristin çok fazla mesai harcadığı bir karakterdi. Şimdi onu çıkartma planı aslında ilk sezonda güzel bir şekilde bence işlemişti. İntiharla birlikte fena bir aksı olmayacaktı yani. Ama şimdi de artık madem bu kadar ailesi falan da geldi, olaylar artık patlayacak çocuğun düşmesiyle de birlikte. Pelin için kötü günler başlıyor. Yavaş yavaş yurt dışı yolu gözükecek. 1-2 bölüm daha kalır ama bence. Ve çok büyük bir gerçeği öğrenir ve Ferit artık Pelin'den bu bölüm hani işte çok değerlisin benim için falan diye bir triplere girdi. Artık yavaş yavaş tamamen ipleri kopartır Pelin'in arasında. Çünkü artık bir bağ da kalmadı. Çocuk da ondan değildi. Bir noktada da bu Sacide olayı da patlarsa artık Pelin'i paket eder ve Nevra ile uğraşmaya devam ederken bir yandan Seyran'a da yakınlaşması başlar gibi mi geldi hocam? Ya tabii bir de şöyle bir şey var. Yani beni üzen nokta şu. Biz bunu yine 3 bölüm önce falan incelemede söyledik yani. Bebek ölecek, Pelin ölmeyecek, Pelin'in daha kapanacak hikayeleri var. Yani bunu o kadar ucuz şekilde gösteriyorlar ki her şey o kadar tahmin edilebilir ki bu dizide. Bu dizi böyle bir dizi değildi. Tabii ki de değildi. Mesela ben haftayı merak ediyordum bazı kapanışlarda ilk sezondaki özellikle. Şimdi yine ilk sezondaki olaylara döndü. Halis Ağalar'ın yanına gelen aile. Diğer ilk sezondaki ailenin aynısı. Bak isimleri bile artık telaffuz etmeye gerek yok benim açımdan. İşte Akın karakteri de benzer şekilde ilk sezonda Ferit'i vuran adam. Her şey döngü içerisinde ilerliyor ve hiçbir şekilde bir ilerleme olmuyor. Yani bu arada o titreme kısmı vardı ya hani Pelin karakterinin, sanırım dizideki en iyi oyunculuğu oydu şu ana kadar. Dilersen Orhan aksına geçelim. O da çünkü birkaç bölüm önce çok önemli bir aks olarak nitelendirilmişti. Sonrasında o da alelade bir şekilde devam eden bir aks gibi gözüküyor. Bir yan hikayeye dönmüş durumda. Orhan hapiste abi ve Orhan'a yine tuvalette bir kumpas yaptılar. Onu ölmekten beter ettiler hatta. Bu noktada da tabii Halis Ferit'in de üstüne baskısıyla devreye girme kararı aldı. Şimdi aklına geldi oğlunu kurtarmak. O noktada şunu gördük. Halis eski gücünü artık kaybetmiş durumda. Çünkü oğlunu hapisten çıkaramıyor. Orhan'ın çaresizliğini ben beğendim. Çıkacağını zannetme noktası çok iyiydi. Ama çıkamıyor ya. Onu güzel yapmışlar bence. Kesinlikle bak bu sezon zaten incelemelerimizin çoğunda konuştuk. 2 tane karakter Yalı Çapkın'da gerçekten iyi yazılıyor. Bir Suna, 2 de Orhan. Yol kat ediyorlar. Bak dizideki bütün karakterler onca şey yaşamalarına rağmen özellikle Seyran'la Ferit hiçbir ilerleme kat etmiyorlardı. Ama mesela hem Orhan'da hem de Suna'da çok büyük gelişimler gördük. Yani farklı belki de saçma olabilir bazı şeyler ama tutarlı bir gelişim gördük. İyi bir kredi harcandı oraya bence. Kaya özelinde de fena gitmedi, az görsek de onu da. Halis Korhan birini aradı. Kont Ziyade'ye yan diziden, yine bir OGM dizisinden
isimden artık hocam Konsyan mı Lazyan mı isimlerde karışıyor biraz. Orijinal isim bulmak gerçekten çok zor. Yok Ökkeş Mökkeş yani gerçekten lokal isimler bulmaya çalışıyorlar. Bakalım Halis Korhan'ın artık elinin kuvvetinin artık olmadığını biliyoruz. Ya devletten bir adam da değil aslında bu getirdi ama daha mafyatik durumlarla bir herhalde çatışma, elinin uzanacağı yerlerde bir çıkartma durumu yapacaklar. Ne kadar etkili olacak bilmiyorum. Birkaç bölüm bunu izleyeceğiz. Orhan çıkabilecek mi çıkamayacak mı arasından. Bir hapis draması görebilir miyiz? Ya bence göreceğiz ve Orhan da bence aşırı iyi kotarmış bu rolü ya. Ben o kadar beğendim ki o harap olmasına falan. Güzel de bir makyaj yapmışlar. Peki Orhan hapis sürecinde bir değişim yaşayabilir mi? Bence yaşayabilir ve karakteri daha güçlü bir adama dönebilir. Çünkü o tarz yerler insanı değiştirir. Hep bunu görürüz yani. İşte Kuzey Güney'de de mesela daha çocukken giriyor Kuzey hapise. Çıktığında bambaşka bir adam olarak çıkıyordu. Bu çok güzel bir değişim olabilir. Halis Korhan'ın mesela ölümüyle birlikte aslında Orhan'ın halisleşmesini görebiliriz. Çok değişik olabilir. Mesela Ferit'le daha çok çatışmaları ortaya çıkmaya başlayabilir. Hani o Ferit'in hayatı boyunca göremediği baba figürü belki de hapisten çıkmış karakterle yavaş yavaş oturmaya başlayabilir diyeceğim de yazmaz abi Günger Bey. Hiç umutlanmayın yani arkadaşlar. Öyle şeyler yapmayalım. O zaman bir başka aksa geçelim. Suna hikayesi. Suna hikayesi artık Seyfer hikayesine paralellendi. Bu noktada tabii Kaya ile Suna arasında bitmek bilmeyen bir gerilim var. Kaya çok kıskanıyor Suna'yı. Suna da başıbuyruk çok davranıyor. Araları bir noktada açılmaya doğru gitmeye başladı. Seninle geçen hafta konuşmuştuk. Araları iyi ama sanki çok kötü gibi. Ama bu bölümde gördük ki gerçekten kötüye doğru gidiyor. Tabii o noktada işin rengini değiştirecek bir Seyfer yakınlaşması var tekrardan. Evet, uzun süre sonra gelecek bölüm fragmanında gördüğümüz gibi Seyran'ı mutlu gördük ya. Abi kız gülebiliyormuş. Yani hani mesela geçen birkaç tane de reklam çekimi olmuştu. Onun Instagram'da gördüm yeni bir projeyle. Orada gülünce fark ettim. Ha dedim Afra Sarıçoğlu'nun ne kadar güzel bir gülüşü varmış. Yani dizide göremiyoruz da birkaç bölümdür. Seyfer'i biz 7-8 bölümdür göremiyorduk. Dizinin reytinglerinin düşmesindeki temel sebeplerden biri de buydu. Birbirleriyle sahneleri bile yoktu olduğunda sürekli kapışıyorlardı aileleri üzerinden. Artık biraz engellerin yavaş yavaş ortadan kalktığını göreceğiz. Suna da burada aslında bir hikaye eklemlenmeye çalışarak Ferit'e hikayesini tamamlamak için el atmaya çalışıyor. Seyran'ı da biraz ekarte etmeye özen gösteriyor. Bakalım ne olacak orada. Seyran'la Ferit öpüştü bu arada. Evet, gerçekten uzun süre sonra onu da eklediler ve sanki diğer öpüşmelerden daha anlamlıydı bu. O büyük bir kayıp, yaşanılan büyük bir stres sanki açıktaki duyguları ortaya çıkardı. Bir moral öpücüğü gibi bir şeydi aslında. Çünkü Pelin'e gidiyordu ya o sırada. Evet, tabii işte dizi de böyle bir değişik şeyde kendisini ilerletti yani. Pelin'e giderken Seyran'ın bunu falan yapması Ferit'e. Gerçekten Pelin büyük bir engeldi bence. Ferit onu sevmiyor olsa da büyük bir yükümlülüktü. Asla çıkamıyordu hayatından çocuğun. Şimdi artık o yükümlülükler yavaş yavaş ortadan kalktı. Tek engel Suna sanırım şu an. Dilersen kısaca yan hikayelerden de bahsedelim. Seyran Akın durumu var. Akın'ı Seyran'ın yanında farklı, Kazım Ağa'nın yanında bir farklı gördük. Şiveli bir karakterdi. Oldukça cringe bir sahneydi. Ben hani hiç beğenmedim ama. Güldür güldür rapapapapapa. O tarzdı. Akın'dan ne bekliyorsun? Akın'dan ben kötü bir karakter olmasını bekliyorum tabii ki. Bu dizide her şey mafyatikse. Bir işbirliği yaparak belki Sertel'le de bir şey çevirebilirler. İkisi de her şeyini kaybeden erkekler gibi duruyor hikayede. Yapay bir şey izleyeceğiz gibi ilk sezonda izlediklerimizi izleyebiliriz. Seyran'ı alakoyması falan olabilir. Kıskançlık durumu ortaya çıkabilir. Öyle şeyler izleyebiliriz. Tabii onun paralelinde de bir de Nevra var. Nevra var. Ondan bir tık daha umutluyum. Bu da Seyran'la Ferit'i birleştirmek için güzel bir karakter yaratımı olabilir. Çünkü çok takıntılı olmaya başladı Ferit'e yani. Bu bölümde bunu gördük. Gereksiz bir aşk var ama. Gereksiz var tabii Nevra tarafında. İşte o birazcık her şeyde çok fazla övülerek altın çocuk olarak yetiştirilmiş Nevra'nın ilk defa bir erkek tarafından takılmamasıyla birlikte Ferit'e bir saplantı olmasını sağlayan bir hikaye. Kimdi bu hocam acaba? Çok tanıdık geldi. Sanki Yalı Çapkın'ın ilk bölümlerine atıf gibi geldi bana. Neyse yani artık bilmiyorum. Bu arada Nevra'nın karakteriyle de alakalı bir sürü hikaye dönüyor. Onu da istiyorsan fragman incelemesinde konuşuruz. Fakat şöyle bir şey var. Oyuncu OGM ile bir ara sıkıntı yaşamış. Dizide devam etme konusunda. Bu da beni şaşırtmadı aslında yan karakter olarak bir oyuncunun OGM ile sıkıntı yaşaması. Fakat daha sonra tekrar anlaşmışlar galiba ve Nevra karakteri de önümüzdeki birkaç bölümde
da gözükecek diyorlar. Sıkıntı çözülmüş. Biz bunu ilk sezonda da yaşamıştık sanki, farklı bir yan karakterden ana kast olmaya çalışan. Yani bilmiyorum, yapım şirketine bu genç oyuncuların gelip bir dakika buna çok sahne yazmıyorsunuz kardeşim dedikten sonra o yemeğinin de tamam ya hallederiz deyip ondan sonra çok sahne yazması. Abi biraz hani şey koymak lazım ya, çıtayı koymak lazım. Çok da büyük bir şirket. Bu kadar genç oyunculara müsamaha göstermemek lazım bence diye düşünüyorum. Son olarak da şundan bahsedelim. Bölümün başında Zerrin'le Seyran'ın bir konuşması vardı. Zerrin ona kızımı sen bu hale getirdin diye bir atıfta bulundu. Ne alaka dedim yani. O saçma sapan bir sahneydi. Yani Zerrin gidip Seyran'ı niye burada günah keçisi ilan ediyorsun ki? Zaten Seyran 8 bölümdür bu ilişkinin içinde yok. Abi Seyran 8 bölümdür dizide yok zaten. Ne anlatıyorsun yani? İlk işte zaten bence o kaos ortamını daha ilgi çekici kılabilirlerdi. Ben hep diyorum yani tempoyu daha yüksek ayarlayabilirsin ama hep basit şekilde yazalım. Diyaloglar üzerinden aksın, süre uzun falan diye düşünülüyor. Yani bu noktada da anlayabiliriz ama şunu söylemek lazım. Paralel yazmayı seviyor Günger Bey. Evet, bence de bir noktada iyidir paralel yazmak ama paralel yazmak aynı yazmak değildir her zaman. Şu an çok fazla döngüye sokmaya başladı. Bunu da aslında bakın böyleydi gibi göstermeye çalışıyor her şeyde. Bazı şeylerde yer de her şeyde yemez. Onda dikkat etmesi lazım. Bu kısır döngüyü kırması için. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Fragman incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.